Arabistan ve Irak çöllerinde yarı müstakil şeyhlikler ve emirlikler olduğunu bilirsiniz. Bunlar oturulan toprakla deniz arasındaki boşlukta hüküm süren devlet taslaklarıdır. Şeyh ve emirlere denizden İngiliz altını ve karadan Osman altını gider. Gelir kaynaklarından biri de gavze diye dinleştirilmiş baskın ve yağmalardır. Gavze, Hz. Muhammed'in kumandan olarak bizzat katıldığı savaş, Arap kabileleri arasındaki çarpışma. Suriye ve Hicaz tabloları arasında bu çadır devletlerden birinin hikayesini anlatmalıyım. Bu bir emirliktir. Emirin ismi Suud'dur. Yukarı Necid'de oturur. Payitahtı Hail'dir. Sultanahmet zamanından beri İstanbul'da Reşit Paşa isminde bir elçisi bile vardı. Büyük Harp başladığı zaman hemen hemen 100 seneden beri müstakil idiler. İçlerinde 20 sene, 24 sene, 27 sene hüküm sürmüş emirler sayılabilir. Emirin siyasi vazifesi İbn Suud'u gücendirmemek, Hicaz şeriflerinden hediye almak, Osmanlı hazinesinden altın çekmektir. Hail denilen bölge 5-6 bin kişilik bir kasabadır. Etrafındaki hurmalıklarda oturan taşralı halkının tamamı 4-5 bin kişiyi bulur. Emirliğin barış zamanlardaki kuvveti 17 yaşından 50 yaşına kadar kadınlı erkekli 1000 kişidir. İçlerinden 600 kadarının eli silah tutar. Ötekiler de kahvecilik ve seyislik gibi hizmetlere bakarlar. Sefer kuvveti her zaman değişir. Bedeviler Hail bölgesine yakın ve toplu mudurlar, yoksa uzak mıdırlar? Düşman kabileleri yakında mıdır, yoksa uzakta mıdır? Emirin gazvesi menfaatlerine uygun mudur, değil midir? Eğer Kuzey ve Orta Necid'de gavze yapılacaksa emir 3000 kadar silah bulabilir. Eğer Taif ve Mekke gibi aykırı ve yabancı yerlere gidilecekse Bedevilerin birçoğunu yerlerinden kımıldatmak imkansızdır. Bedevi gerideki yurdunu 15 günden fazla boş bırakmak istemez. Baskın, vurgun, yağma hepsi kısa bir zamanda bitmeli, herkes payını alıp çadırcığına çekilmelidir. Emirin bayrağı altında toplananlar şunu da tahkik ederler. Bir takım aşiretler vardır ki hailileri gördükleri zaman kaçarlar, mallarını bırakırlar. O zaman gazve, deve, koyun ve çadır toplayıp sürmekten ibaret kolay bir iştir. Eğer hedef sert bir kabile ise bayrağın altında kalabalık az olur. Hailde halk 3 sınıftır. Asiller, melezler, köleler. Asil olanlar dışarıya kız alıp vermezler. Bunlar için sanat sahibi olmak ayıptır. Melezler ak kadınlarla kölelerden çıkmış olanlardır. Kalaycılık, kasaplık ve terlikçilik gibi sanatlar melezlerin elindedir. Köleler ise alınıp satılan zencilerdir. Hükümet, kadı dedikleri bir şeyhten ibarettir. Nikah, veraset, katil, hırsızlık gibi vakalar ona verilerek rüşvetlerle hallolunur. Aşiretlerin bulunduğu çöllerin içine henüz paradan büyük Allah girmemiştir. Para uğruna yapılan her şey Allah uğruna yapılmış gibidir. Emir genç ve iyi bir adamdı. Fakat bir taraftan büyük anası Fatma'nın, öte yandan Reşit Paşa'nın telkini altındaydı. Fatma, Necid Katerinası diye şöhret bulmuştur. Sevmediği bir adamı parça parça kestirerek köpeklere yediren kadın bu kadındır. Hicaz isyanı oluncaya kadar biz bu emire ve adamlarına uslu dursunlar diye para veriyorduk. İsyan olduktan sonra Hicaz hattına gelsinler, hattı tutsunlar ve şerif kuvvetlerini sıksınlar diye altın yolladık. Bütün altınlarımızı birkaç kişi aralarında paylaşıp aylar ayı yola çıkmadılar. Emir taraflarının hem İngilizler, hem şerifler, hem de Osmanlılarla hoş geçinmekten, neticede kim kazanırsa onun hissesinden mahrum kalmamaktan başka tasaları yoktu. Kervan kervan silahlarımızın ve çıkın çıkın altınlarımızın çölden getirdiği ses, duadan, vaatten ve mazeretten ibaretti. Emir ve adamları bir defa medayine uğrar gibi oldular. Yemeklerimizi yiyip yeni altınlarımızı aldıktan sonra yine dağıldılar. Önümüzdeki vesikalardan yalnız birinde emirin şahsına verilmiş 7000 altının kaydını görüyorum. Reşit Paşa'nın emire yazdığı bir mektubun şu satırlarını okuyoruz. Hükümet bana yeniden para verdi.
Fakat bu sefer sizi mutlak hareket ettirmekliğimi istiyor. Ben oraya gelmeden siz kendinize zekat vermediğini ileri sürerek bir kabilenin üstüne yürüyünüz. Ben sizi seferde bulmuş olayım. Eğer hükümet bana dediği gibi Mekke üzerine gidip de şehre girecek olursa biz de hemen arkasından yetişiriz. Eğer hareket etmezse ne yapalım? Henüz seferdeyiz deriz. Biz emire top da yollamıştık. Kumandanı 2. Mülazım Osman Bey'di. Aşiret Medayin'e doğru yürüyüş gösterdiği zaman bir vadide ateşe uğradı. Bizimkiler 1000, karşı taraf 30 kişi kadardı. Daha birkaç kişi yaralanınca hepsi kaçmaya başladılar. Osman Bey'e de topunu bırak gel diyorlardı. O benim namusumdur, bırakamam. Ne diye kaçıyorsunuz diyordu. Boş yere bağırdı çağırdı. Karşı taraf üstüne üşüşüp kurşun ve cembiye ile Türk çocuğunu parçaladılar. Silahlar, toplar, altınlar, develer ve erzak ve bütün seferlerden bize yine ve yalnız bir Türk çocuğunun isimsiz ve nişansız mezarından başka bir şey kalmadı. Türk topuna sarılmış olarak parçalanan Osman, 333 senesi Haziran'ının 3. günü ölüp gitmiştir.